Bugüne kadar evde yediğiniz en iyi döneri yapıyoruz. Bundan sonra çoluk, çocuk, tüm aile hızlı, ekonomik, lezzetli et döneri evinde yiyebilecek. Bunun için yapmanız gereken birkaç püf noktası var. Kasaba gidiyorsunuz, en seksi, en sempatik ses tonunuzla bana yarım kilo dananın döş kısmından kıyma ver diyorsunuz. Hadi bakalım, bugün de dönercilerle aramızı bozuyorum sizin için. Rendenin en kalın tarafıyla orta boy bir soğanı, bu arada tarifi iyi dinleyin. Birkaç püf noktası var, evde en lezzetli döneri yiyin. Sizin için meyhanecilerle aramı bozdum, köftecilerle aramı bozdum, sıra dönercilere geldi. Bu dönere bu kadar zam yapmayacaktınız oğlum. Şimdi burada önemli nokta, püf noktası, soğanı kesinlikle robottan çekmiyoruz. En kalın tarafıyla rendeledikten sonra soğanı sıkıştırıyorum. Döner yapıyoruz, köfte yapmıyoruz. Tamamen soğanın suyunu sıkıyorum. Süzgecin içine soğan posası. Bakın tamamen suyunu çıkartıyorum, görüyor musunuz? Sıktıktan sonra bir de süzgeçle sıkıyorum ki bütün soğanın suyu geçsin diye. Bütün soğanın suyunu sıktık, farkında mısınız? Buraya atlamayın sakın. Önemli nokta bu tarifin. Dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası. 1,5 yemek kaşığı yoğurt. 2 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Şöyle 1,5 çay kaşığı tuz atıyorum. Ama tuz herkesin kendi istediği kadar. Tuzla aranıza girmem. Bunu çok iyi yoğurmalıyız. Sizden en az 4-5 dakika yoğurmanızı istiyorum. Bakın 30 saniyede 1 dakikada bile bütün malzeme içine girdi. Ama kesinlikle yoğurmayı bırakmıyorum. En az 5 dakika bunu yoğuracağım. Pişirirken elde ettiğimiz kıvama şaşıracaksınız. İyice yoğurduktan sonra her zamanki gibi o lavuğu düşünüyorsunuz. En sevmediğiniz, nefret ettiğiniz, görmeye bile tahammülünüz olmayan lavuğu düşünüp onu yerden yere vuruyorsunuz. Yerden yere. Böylece havasını almış oluyoruz bütün dönerin ve sizden istediğim, bakın şöyle ortaya toplayıp kapağını kapatıp, bakın burayı iyi dinleyin. Püf noktalarından bir tanesi. Bunu dolaba kaldırıyoruz ama burayı iyi dinleyin. Hep beraber dolaba. Dolabı +4 bölümünde, bak buzlukta değil, +4 bölümünde 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Eğer direkt buzluğa atarsanız streçleyip baharatlar, karışım dinlenemez ve lezzetli olamaz. Çünkü bir ürün buzluğa girdiği anda onun için hayat durur, zaman işlemeye bırakır. Yaptığınız karışım terbiye olamaz. Sizden 2 saat boyunca beklemenizi istiyorum. Hep beraber son bir durumuna bakalım. İyice kendini toplamış. Bakın kıvamı görüyor musunuz? Kesinlikle düşmüyor. Şimdi burada hemen bir streç. Şöyle tahtayı baz alacağım. Şöyle açalım. Aç. Kıyma hemen ortaya. Şimdi burada zaten kolayca şekil verilecek. Herkesin kendine göre bir streçleme taktiği olabilir. Ama benim için önemli olan streçin içinde kalmaması. Şöyle yuvarladıktan sonra bir tane de uzunlamasına streç. Şöyle ortasına. Şimdi bak, burada sıktıkça şurası dönecek, görüyor musunuz? Yani boyunu ayarlıyor. Ve artık düğüm atıyorum ve kilitledim. Aynısını burası için yapıyorum. Evet. Sağında solunda çökme, yamulma, herhangi bir pişme esnasında beni zorlayacak bir duruma düşmemesi için bir kaba koyuyorum. Bu hemen buzluğa. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Bir sos tavası. Şuradan hemen sosunu yapalım. Ölçülü yapalım. Herkes yapabilsin. Fenerbahçe maçı var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. İsteyen tereyağı kullanabilir. 1 yemek kaşığı domates salçası. Zaten
üstüne tereyağı kullanacağız. O yüzden burada zeytinyağı kullanmanızı, ayçiçek yağı kullanmanızı tavsiye ederim. 1-2 dakika yağ ile birlikte salçayı kavurduktan sonra su bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. 1 su bardağı su. Hatta şöyle 1,5'a yakın su. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı pul biber acı isteyen. Baharatlarla birlikte iyice salçayı suyla birlikte yedirdikten sonra kaynamaya başladığı anda hemen arka ocağa alıyorum. 7-8 dakika kısık ateşte pişsin. Hemen bir yapışmaz tava. Tam ortasına 1 yemek kaşığı yağ. Yaptığımız dönerimiz sağında solunda yamulma yok. Tam istediğimiz bir kalıp halinde. Çok soğuk, elim donmasın diye. Belki de tarifin en zor kısmı burasıydı. Yeniden şu tarafını streçleyip bunu buzluğa kaldırıyorum. Hemen hemen hepsini aynı boyda kestim. Şimdi şöyle bir bakarsanız görüyor musunuz? O hazır dönerden çok daha iyi olacak garanti. Şimdi burada tek tek buradaki püf noktası döneri mutlaka soğuk şekilde açılmadan tavaya atıyoruz. Bir domates. Ortadan ikiye. Bir parça biber. Ne kadar doğru bir döner yaptığımızı herhalde şuradan anlıyorsunuzdur. Açılan, dökülen dönerlerden değil, sanki dışarıdan almışsınız gibi. Görüntüyü görüyor musun? Sanki dönercide gibi. Biraz daha döner kesmemiz gerekecek. Bir de İskender yapalım. Madem öyle. Dışarıdaki yaprak döner gibi oldu mu olmadı mı? Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Helal olsun be Koray. Gerçekten döner tadı geliyor. Dışarıda güzel bir döner yemiş kadar lezzetli bir döner yiyorum diyeceksiniz. Bir de İskender yapalım. Tavanın altı yanıyor. Hemen bir ekmek, pidesi olan pide kullanabilir. Benim için şu kadar yeterli. Hemen bunları da şöyle ortadan ikiye. Sonra tekrar ikiye. Ekmekler hemen tavanın içine şöyle kızarsın. Hemen bir tabak İskender için. Ekmekler, zeytinyağı. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar kurumasın. O döner yeterli olmadı. İkinciyi kestim. Şuna bakar mısın? Bak yaprak döner gibi, farkında mısın? Hepsi neredeyse eşit kesilmiş gibi. Şunları da hemen kızartalım. Şöyle tavaya tamamen yayalım. Şimdi işi bilenler şaşırıyordur ya. Normalde böyle bir kıymadan yapılan döner böyle muntazam olmuyor. Döner görüntüsünde olmuyor. Daha önce izledik diyordur. Ama şunu yapan bana dua edecek. O kızarırken hemen şöyle bir 2 dilim domates keselim. Nizami yapacağız demiştim. Şöyle köşede sırasını beklesin. 2 parça biber, o da sırasını beklesin. Yavaş yavaş tabağımızı yapabiliriz. Döner de pişti. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Yanına yoğurt. Şu tereyağına dikkat edin. Nasıl öyle köpürttüklerini göstereceğim size. Hafif yağ. Domates. Biber. Bol bol sosundan. Yaptıkları püf noktası domatesi içine rendelemek. Bak şimdi nasıl köpürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Bunu söylemezler kesinlikle kimseye. Bak şimdi. Nasıl köpürüyor görüyor musunuz? Daha çok domates koysam buralar taşıyacak. İşte bu. Nasıl gözüküyor? Dışarıdaki gibi mi ya da dışarıdakinden daha mı iyi gözüküyor? Siz kaybedeceksiniz. Bugünün şerefine çift tadım yapacağız. Bunu hak ettik. Dışarıdaki kadar dışarıdaki dönere benziyor mu? Tadına bayılacaksınız. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım.
Abartıyor diyenler olabilir. Sadece mutfağa girip yapıyorsun. Abartıyor mu abartmıyor mu görüyorsunuz. Marketlerden aldığınız dönerlerin, hazır dönerlerin hepsinden iyi olduğunu emin olabilirsiniz. Dışarıda yediğiniz çoğu dönerden de iyi olduğunu emin olabilirsiniz. Ama dünyada bugüne kadar yediğiniz en iyi döner demiyorum. Çoğundan çok daha iyi olduğunu ve evde artık hep bunu yapacağınıza emin olabilirsiniz. Geldik az süresi. Şunu yapan dönerinden, ekmeğinden, yoğurdundan şunu yapan bana dua edecek. Yani şu tarifi paylaşın. Herkes faydalansın. Açın ağzınızı. Şu tarifte şöyle sokak arasında bir dönerci aç. Biraz okkalı oldu ama yapacak bir şey yok. İnanılmaz lezzetli. Evini geçindirirsin. Koray demişti dersin. Samimi söylüyorum. Açın ağzınızı. Vay be. Bu kadar zam yapmayacaktınız oğlum. Bu kadar zam yapmayacaktınız. Beni karşınıza almayacaktınız bizim kanalı. Şimdi kafayı bozaya taktım. Vefa bozacısı. Hazır ol, geliyorum. Müthiş bir boza yapacağız. Artık herkes evde yapabilecek. Hepsini yiyebilirim. Fenerbahçe'nin maçı var. Bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Yaptığımız en iyi tariflerden bir tanesi. Yapan herkes memnun kalacak. Herkese şimdi afiyet olsun. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.